Merhabalar arkadaşlar, merhabalar, ben Ozan Kurtbay. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Achtung diyorum, aynen. Arkadaşlar, bugün şu anda Ay Oğlak Burcu'nda, hemen göstereyim, Solar Fire'da. Ay Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Yani toprağın kardinal burcu matematiksel olarak eksi bir değeri var. Aynen. Ve Yengeç'teki Venüs ve Jüpiter'le ters açıda. Bu bizi gerekirse yön değişikliğine kadar zorlayacak olan bir açı. Sadece Plüton'un burada Güneş'le olan vizyonsal değişikliğini dönüşüme zorlayıcı bir vizyonsal, hatta tam aksi yöne gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Ancak burada şalterleri açmak gerekiyor. Sezgileri açmak gerekiyor. Sezgilerinizi açın. Sezgilerinizi açın. Matematiğinizi oturtun. Yani mantığınızı oturtun. Ve ne taraf size daha fazla değer veriyor? Çünkü oğlak elle tutulur somut olaylar demektir, somut sonuçlar demektir. Ne taraf size daha fazla değer getiriyor veya nerede kendinizi daha güvende hissediyorsunuz? Mayday, mayday. En önemli iki şey. Çünkü oğlak yengeç aksı hem güven hem değer demektir. Nerede kendinizi daha güvende hissediyorsunuz ve o güvendiğiniz yer size hak ettiğiniz değeri veriyor mu? Ve burada Plüton ikizler aksını kullanmamız gerekiyor. Bağlantılar. Şimdi ben bunu tarot yönünden birer kartla burçlar üzerinden açıklayacağım. Güneş burcu ve yükselen burcu Koç. Senin için ne diyor? Senin için diyor ki yeniliklere açık olman gerekiyormuş. Zaten astroloji de böyle diyor. Yeniliğe açık ol, garantici ol. Çünkü Ay Oğlak'ta garantici ol ve değere odaklan. Tamamen hem değer hem güvene odaklanman gerekiyor Sayın Koç. Başka bir olasılığın yok. Matematiksel olarak. Bunu kullanmadığın takdirde istediğin sonuca ulaşamayacaksın Sayın Koç. Ona göre hareket etmelisin. Sayın Boğa burcuna gelelim. Değerlerin efendisi. Aynen. Sayın Boğa. Orada ne diyor? Sayın Boğa, bütün hünerlerini döktür. Değer yaratacak bütün hünerlerini döktürmen gerekiyor. Çünkü sen değerin kendisisin Zodyak'ta. Boğa ne demek? Bir değeri pazara çıkarıp onun değerini bulmak. Bunun için de yeteneklerini sergilemen gerekiyor. Bildiğin sanat yapacaksın, döktüreceksin. Orada çünkü ay toprak elementinde. Şimdi döktürmezsen hiçbir işe yaramaz. Bütün yeteneklerini döktür, hak ettiğin karşılığı al. Nokta. Çünkü Venüs de Yengeç burcunda. Oğlağın karşıt aksı. Emek sarf et, yap. Başka olasılık yok. Sayın İkizler Burcu size ne diyor? Size de diyor ki olasılıkları değerlendir. Sana hitap eden, etmeyenleri bir kenara at. Sana hitap eden olasılıkları değerlendir. Gerekirse olasılıkların arasında yazı tura at. Hiç fark etmez. Yeter ki sana uysun ve verdiği değer senin hoşuna gitsin. Unutma, mantıklı olsun, matematiksel olsun aynı zamanda. O hoşuna giden şey. Çünkü sen zaten ikizlersin, mantıksız hiçbir şeyi kabul etmezsin. O belli. O ortada. O gün gibi ortada. Achtung.
Gelelim sayın Aslan burç, Yengeç burçlarına pardon. Yengeç burçları diyor ki sen de Koç burcu gibi yeniliklere açık olacakmışsın. Yeniliklere açık ol. Zaten Venüs de Jüpiter de senin bir numaralı evinde. Olasılıklar sana zaten geliyor. O olasılıkların arasından seni en garantiye ve en yeniye klişe gitmeyeceksin. Klişe yok. Yasak. None. En garantiye, en yeniye ve seni en çok huzur verecek olana tertemiz bir şekilde geçiş yapacaksın sayın yengeç. Hazır ay ciddi işler ve ciddi ilişkiler evindeyken. Ortaklıklar alanından çok güzel nokta atışların var. İyi değerlendir sayın yengeç. Gelelim aslan burçlarına. Gölgelerin gücü adına. Achtung. Sayın aslanlar size diyor ki hesaplarınız büyük bir olasılıkla tutmayacak. Aynen. Bu yüzden içinizdeki sezgileri dinlemeniz gerekiyor. Orada yapacak bir şey yok. O sezgileri dinleyeceksiniz. Yoksa hesabınız sittin sene tutmayacak. Ve bu da acaba başaramayacak mıyım korkusu yaratacak sizde. İçgüdüleriniz ne diyor abi? Buradaki en önemli şey. İçgüdülerin ne diyor? İçgüdülerinin dediği noktaya doğru ilerlemen gerekiyor. Başka bir olasılığın yok çünkü birkaç farklı konuda kararsız bir sürecin var. Dur bakayım. Alçalan kova, evet. 6. Günlük organizasyonlarında zifiri karanlık. Bildiğin zifiri karanlık. Orada bırakacaksın, beden otomatik hareket edecek. Bu kainatın kuralıdır. Hesabın tutmuyorsa, bedenin orada kalmak istemiyorsa ona itiraz etme. Niye istemiyor? Çünkü orada değer bulamıyor. Kendi etine, kemiğine değer bulamıyor. Ve bırak istediği yere gitsin. Sırf tadım kaçmasın diye bedenini sıkma. Nokta. Gelelim şimdi Başak burçlarına. Başak burcu. Başak. Başak burcu. Sayın Başaklar. Bugünkü hissiyatımla birebir oturuyor cuk diye. Gına geldi değil mi? Aynen. Ama sürprizlere açık olmanız gerekiyor sayın Başaklar. Sürpriz olaylar, sürpriz hamleler. Ön yargılı hareket etmeyin sayın Başak. Aman yapsam ne olacak? Gene aynı sonucu verecek ve bu sonuç bana gına getirecek. Bak bunu da yaparım. Bak bunu da yaparım. Olmazsa I don't know the king. Türkçesi kralını tanımam. O olasılığı da değerlendir. O olasılığı imkansıza kadar götür. İmkansıza kadar götür. Orada yapacak hiçbir şey yok. Gölgelerin gücü adına. Yaratıcılığını yanına al. Cebine al o yaratıcılığı. Son hamleni de yap. Olmuyorsa keyfin bilir. Artık ondan sonrasını denemek artık yani. O yüzden sürpriz gelişmelere, sürpriz tavsiyelere hazırlıklı ol. Ve de ki ondan sonra done. Yoksa sağlığından olursun. Gelelim terazi burçlarına. Ne diyormuş terazilerde? Teraziler için diyor ki çizgini, neyi? Çizgi. Çizgisini iyi çizsin. Çizgisini iyi çizsin. Limitini oraya koysun. Ve ondan bir adım ileri gidersen adamı dövüyorlar. Kılıç kralı öyle diyor. Adamı dövüyorlar. Dalarlar böyle ağız burun. Yani şekil değiştirirsin. Niye? Abi ne çizgi bıraktın, ne şeyi bıraktın. Sen zaten ben diyemeyen bir burçsun. Hep
biz diyen bir burçsun ama benliğin de önemli. Arkadaşım senin ayıp denen bir şey var. Aynen. Ay 14 numaralı aksta orada artık senin güvenliğin ve senin çıtaların önemli. Aksi kendine zarar verir. O yüzden o çizgiyi çiz böyle delikanlı gibi. O çizgiyi çiz. Bak şu da olmazsa şunu yapacağım. Bitti. Ama o çizgiyi çiz. Bugün o çizgiyi çiz abi. Ve o çizgiye kadar bir değer gelmezse istediğin gibi knockout, done. Gelelim akrep burçlarına. Gölgelerin gücü adına. Sayın akrepler, gardınızı almayı unutmayın bugün. Kılıçların ası. O gard alınacak. Orada yapacak hiçbir şey yok. O gardı almazsan o gardı öperler. Net. 4 numaralı ev abi. Boru mu? Aynen. Bir dakika dur. 2 numaralı ev yay. 3 numaralı ev oğlak. Yakın çevrende gardını alman gerekiyor sayın akrep. Herkese karşı. No mercy. Hiç kimseye yakın çevrende merhamet etmemen icap ediyor. Adil olacaksın, mantıklı olacaksın, matematiksel olacaksın ve gardını alacaksın. Onu indirmek isteyenlerin icabına o kılıçların asıyla bakacaksın. Yapacak hiçbir şey yok. Tertemiz. Gelelim uçan psişikler. Sayın yay burçları. Ne diyormuş? Çıkarın bakayım kara kaplı defteri. Bir çıkar. Kimsenin değerlerine bir şey kattı, kim katmadı. Bir çıkar. Azize Kartır'ın selamı var. Dedi ki benim selamımı söyle yaparlar. Tamam. Çıkar kara kaplı defteri hemen. Derhal. Derhal çıkar o defteri. Kim senin değerlerine bir şey katmıyorsa rahvan gitsin. Tertemiz. Rahvan gitsin. Hiç kimsenin senin omuzuna fazla yük vermesine, bindirmesine ve karşılığında değer vermemesine müsaade etmeyeceksin abi. Vicdan muhasebesine sakın girme. Bak ay oğlakta yönetici gezegeni Satürn. Der ki ben her şeyin kuralını koyarım ama sen kendine zarar verdiğin sürece ben oraya bir şey yap, oraya karışamıyorum abi. Orada yapacak bir şey yok. Oraya karışamıyorum. Kişi kendini feda ettiği sürece artık ben ne yapayım ya? Allah onun yerine mi yaşayayım? Yani deli mi ne? Aynen. O yüzden sayın yaylar bugün oraya özellikle dikkat. Yoksa yarın Plüton ay kavuşumunda kovada öper seni. Can Hatice der. Gelelim oğlak burçlarına. Ne diyormuş sayın oğlaklara? En sevdiğim yükselen burç. Ne kadar belirsizlik varsa ağzına, yüzüne, burnuna, neresine denk geliyorsa sıvayacaksın. Orada yapacak bir şey yok. Bağlı bulunduğu belediyeye kadar sıvayacaksın abi. Oranda problem var bana uymuyor. Şuranda problem var bana uymuyor. Şurada problem var bana uymuyor. Nokta. Uymuyorsa değiştirteceksin kardeşim. Ayıp denen bir şey var. Uymuyorsa değiştirteceksin. Değiştirtmiyorsan sonra itiraz edemezsin. O gün bugün. Değiştirmiyorsan daha sonra itiraz etme. Bu niye böyle diye soru sorma. Hakkın yok. O gün onu söyleme gün bugün. Yarın yok. Dün değil evveli gün de değil. Bugün. Bugün bunu diyeceksin abi. Akşama kadar vaktin var. Bitti. Net. Ondan sonra kovaya geçiyor değerler evine. Ama bu benim değerim kadar değil. Söyleseydin.
Ay Oğlak'tayken söyleseydin kardeşim. Her şeyin bir sırası var. Sen o sırayı şu anda kullanmazsan o sırayı salarsın. Gelelim Kova burçlarına. Çekelim. Sayın Kova, lütfen dengeleri muhafaza edelim. O dengeler muhafaza olacak. Hiçbir şeyin senin dengeni bozmasına ayakta duruyorsun ya böyle. Yaşam alanında ayakta duruyorsun ya böyle. O dengeni hiçbir gücün, hiçbir şahsiyetin, hiçbir şeyin bozmasına müsaade etmeyeceksin. Gerekirse öyle mi? Tamam ben de buradan giderim o zaman. Ne, orada denge yok. Yapacak bir şey yok. Orada sabit mi kalacağım ben? Ayıp denen bir şey var ya. Allah Allah. Sizde vicdan yok. Sizde vicdan yok diye. Bende de olmadığını mı zannediyorsunuz? Özellikle kendime karşı. Yemezler. Net. Done. O denge oturacak abi. Ve o denge stabil kalacak Sayın Kova. Başka türlü istediğin gibi yaşayamazsın. İstediğin gibi yaşamak mı istiyorsun? Dengeni muhafaza et. Ay Oğlak'ta tamamen somutsal denge demektir. O denge kalacak abi. Gerekirse şalteri indir. Ay Oğlak'ta bak geçmiş kartı. 12 numaralı yer. Gerekirse oraya şalteri indir. O denge olmuyorsa o şalteri indirmen gerekebilir. Gelelim şimdi balık burçlarına. Ne diyormuş? Ulan en taslı burç çıktı bugün. Tabii orada yapacak bir şey yok. Tılsımların anlısı oğlum. Dışarıdan gelecek görüşmeler, hem de somut görüşmeler, hem de köklü görüşmeler. Köklü görüşmeler, oradan en verimlisini alacaksın arkadaşım. Adamı hasta etme. 11 numaralı ev. Tam da evi zaten. O görüşmelerden en verimlisine eyvallah anlaştık. Deal diyeceksin. Onu demiyorsan ama ben buna değmem, ama ben böyle şu, ama ben buna bu. Ama. Orada az önce oğlağa yaptığımız muameleyi yaptırtma. Sen kendini savunmuyorsan bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Sen kendi değerini bilmiyorsan bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Dedirtme Satürn'e. Sonra zaten Koç burcunda kendi değerini bilmiyor mu? Evet. Kalan bütün 11 evi yakın. Çünkü Koç'ta 12 evin tamamı. Sen 11 numaralı evden almıyorsan kalan 10 evi de, kalan 11 evi de yakın. Kendisi dahil, onu da yakın. Hak etti. Orada yapacak bir şey yok kardeşim. Aynen. Olsa dükkan senin. Arkadaşlar benlik bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik herkese arrivederci. Eyvallah.